çalışmak ortamında tabii ben sunuculuk yaparken denk gelmişsiniz. Ben o gün çok gergindim çünkü olabilecek gerçekten en sürprizli organizasyonlardan biriydi 30 yıllık hayatımda. Akışın dışında çok şey oldu, teknik kazalar oldu, drone kafamıza düşüyordu falan bir sürü şeyler oldu. Tepemizde elektrik direkleri var birbirine bağlı ışık için. Ve dronlardan bir tanesi düştü, onun üstü de sallanıyor ve tepemizde duruyor yani ve ne zaman düşecek acaba gerginliği? Ve maalesef benim de en büyük açığım bu. Meslek hayatımda duygularımı saklayamıyorum. Tabii Saruhan onları görmüş, birkaç insan daha görmüş. Bu kadın hep mi böyle gergin denilmiş ve sağ olsun beni korumuş. Teşekkür ederim Tabii müdafaa ki. için. Estağfurullah. Ben öyle Gerçekten. biri değilim ama sinirliyken sinirliyim. Ne yapayım? Sen de gizli Ah. sinirlisin değil mi? İtiraf et, itiraf et, itiraf et. Ben biraz kontrollü sinirliyim sanırım. Nasıl kontrollüsün? İşte Nasıl oluyor? kontrollü, Anlatır mısın? yani şöyle, sinirlenirim fakat, onun belki birkaç step sonrasını hesaplarım. Yani bu sinirle ben bunu yaparsam ne olur? Nerelere varır? Bunun Ha. dönüşü bana nasıl olur? Çünkü yıllar içerisinde bu bana çok farklı döndü. Çok aslında duygusal zekam çok yüksek. Hı hı. Duygularımla çok hareket ettiğimde Hı hı. ve o kontrolsüz zamanlarımda hep zarar gördüm. Ve dedim ki, benim ne gereği var ki? Yani istediğini, düşündüğünü söyle, olmuyorsa geri çekil. Tartışmanın veya sinirli bir hal almanın o kadar anlamsız olduğunu öğrendim ki yıllar önce. O yüzden biraz daha kontrollü, olmuyorsa ısrar etmenin bir anlamı yok. Bir de insanları bir şeylere oldurmaya çalışma gibi bir güdüm vardı eskiden. Hepimizin var. Öğretme güdüsü işte. Benim de var. Bak sen bunu yanlış yapıyorsun ama bunu böyle yapma. Onu böyle yapma diye. Sonra döndüm dedim ki ben kimim ki dedim düzelteyim insanları dedim. Ya bir de düzeltmek olmaz Düzeltmek değil de işte bence. toparlamaya Ben de çalışıyorsunuz. öyleydim. Çok Evet, müdahale ederdim. evet. Ya ben biliyorum sonrasını yapmacıydım yani. Ama o evet çok Aynen. iyi Bu bir şey zaman oluyor. içerisinde bir baktım bana da zarar veriyor. Evet. Bir de şöyle zarar veriyor. İyilik yaptığınız insan onu kompleks yapıp size farklı bir şekilde döndürebiliyor Her onu. zaman olur o. O hemen hemen her zaman oluyor. Evet. Ben de bunu istemedim. Niye dedim insanlarla bu şekilde bir iletişimim olsun. Peki Gerek yok aynı dedim ve şekilde sana bıraktım. davranmalarını ister miydin? Ben oradan Çok biraz. istiyorum, çok seviyorum. Ya. Beni full eleştirsinler istiyorum. Hayır. Onu öyle yapma bu olur. Evet. Yapmaz mısın o Benden zaman? daha tecrübeli, benden daha akıllı insanlara anormal derecede saygı duyuyorum ve önümü ilikliyorum. Yani ne iş yapıyorsa yani şunu bile üretiyorsa bana diyecek ki yani bak abi sen bu bardağı çok sert vuruyorsun. Bu kırılır. Ha öyle mi? Tamam ben yavaş vurayım o zaman. Öğrenirim. Öğrenmeyi çok Ama seviyorum ben. senin hayatına dair bir müdahale. Ya bu örnek verdim bunu Evet, ama bu- hayatıma dair de olabilir. Dinler Aslında misin? tabii Ha ben dinlemem. mutlaka ben onu işte dinlediğiniz müddetçe az hata yaparsınız. Tecrübe hayatta satın alamayacağınız, parayla satın alamayacağınız o kadar önemli bir durum ki. Ama tezat bir şey söyleyeceğim. Şimdi Niye? ben birini Ha, dinleyip evet. yapmazsam Hı ben hı. tecrübe etmiyorum ki onun tecrübesi ve varsayımıyla hamlemden vazgeçiyorum. Belki ben onun düşündüğü gibi olmayacağım. Bu bir varsayım. Tecrübelerde genelde %90 öyle oluyor. Bak burada Tecrübeli aynı insana. düşünmüyorum seninle. Zaten amaç da o. Evet. Aynı düşünürsek Ama saygı anlamsız olur. duyuyorum. Tabii ben de öyle. Kesinlikle. Ama baktığımda ben kız kardeşime de öyle söylerim. Sevdiğim insanlara da söylerim. Biraz da böyle algım açıktır. Ya bunu böyle yapmayalım, bak bunu böyle yapalım falan. Genelde de pek dinlenmez. Ha baktım ki dinlenmiyor, bıraktım söylemeyi. Aslıhan dinler mi seni? Aslı dinlemez. Aslı dinlemez. Ben de dinlemem. Çocukluktan beri Ben dinlemezdi. de öyleyim. Yani bana yapma derlerdi yani bu işin sonu yok. Ben derdim ki yapacağım çünkü sonun olmadığını deneyimlemek istiyorum. Çünkü sonun olmadığını deneyimlemezsem yarın öbür gün ben bunu yapsaydım belki de sonu olurdu duygusu beni içimden kemirir. İşte o fıtrat meselesi. Evet, ben oyum yaratılış mesela. meselesi. Bende de ben onu yapıp o insanın tecrübesinin sözünü dinlemeyip de Tamam. ondan zarar gördüğümde o kaybettiğim vakti bir daha geri alamayacağım diye ben onu Haklısın. dinliyorum. Yok şimdi 48 yaşında bu inadım yüzünden ağzımın yandığı şeyleri düşündüğümde ah diyorum Ceyda hakikaten Kaç yapmasaydın. kamyon? Biliyorlardı da söylüyorlar işte Ya, diyorum ama ya. işte şimdi hala pişman değilim. Diyorum ki ama o da ben Bir yaptım şey o söyleyeceğim. gün. Pişman olsan faydası var mı? Hiçbir faydası yok işte o yüzden de pişman değilim. Yani o yüzden Ondan önümüze mesela, bakacağız. bu duygu benim insanlara onu yapma böyle olur dememi vazgeçirdi. Diyorum ki Evet. sana yapılsa hoşlanmıyorsun. Başının Bana dikine yapılsa gidiyorsun. çok hoşlanırım. Ha senin Acayip. zormuş o zaman ondan vazgeçmen o Yo, tavırdan. tabii. Ben artık kimseye yapmıyorum ama
benim için faydası olacak şeyleri bana söyler. Ben hemen not alırım, incelerim, bakarım. Ha, olabilme ihtimali var mı? Var. Tamam, ben onu öyle yaparım derim Aa. ve kapatırım konuyu. Saruhan nerelerdesin ya? En son bu sene Arka Sokaklar'da bir konuk oyuncu olmuşsun. Ama Evet. yoksun, neden? Ya şöyle, 2024. Arjen, biz Evet. özel bir kanala, dijital bir kanala bir iş yapmıştık. Ha. Sevgili Tolga Sayışman yapımcısıydı ve beraber o aynı zamanda oyuncusuydu. Tamam. Biz 2023'ün yazında beraberdik tatilde Çeşme'de. Böyle sohbet ederken ya dedi abi dedi ben de dijital bir dedi iş yapacağım dedi. Bana destek olur musun, oynar mısın dedi. Böyle şortlarla oturuyoruz, konuşuyoruz falan. Hı. Ben de az olur falan dedim. Tamam dedim. Hiç bütçe falan da konuşmadık, etmedik falan. Bir baktım 2024'te aradı beni, dedi ki abi iş oldu, oynuyorsun dedi. Çok iyiymiş. Ha iyi tamam dedim. Tamam. Hiçbir şey de sormadım. 6 bölüm oynadık. Çok iyiymiş. Kuruluş Osman var. Kuruluş Ama Osman sonra var. çok ciddi, sen de benim gibi böyle bir 5-6 sene bir Evet. ara vermişsin. Ne oldu? Ya şöyle bir şey olmuyor Ne oldu? aslında. Ben merak ettim. Bana mesela senaryo geliyor ya, artık herhalde benim eski eşim de bu arada yapımcıydı. Tamam, Benim oynadığım dizilerin çoğunu da yapımcısı ve senaristi kendisiydi. tamam. Ben baktığımda artık hangi senaryonun bana ne kadar faydası olacak, devam eder mi, etmez mi, onu algılayabiliyorum. Hala algılayabiliyor musun? Evet, Ben 2 senedir algılayamıyorum. yok. Ben onu gördüğümde mesela şimdi de diziler başlıyor mesela, bakıyorum böyle 3 bölüm. Peki senaryoyu okuyunca mı anlıyorsun, dizi izleyince mi? Senaryoyu okuyunca da anlıyorum artık Ben 2 senedir herhalde. anlamıyorum. Yok. Ben 2 senedir gelen projelerde ya bu kesin tutar diyorum, tutmuyor. Yani bir şekilde ben olmuyorum, bir şey başlıyor, içimde kaldığı için izliyorum, bayılıyorum, tutmuyor. Bu tutmaz diyorum, 3 sene. Ya duygusal boşluklarla onu okuduğunuz zaman o duygusal boşluğunuzu tamamlıyorsa o senaryodaki bazı olaylar, bu tutar diye kanaat Kesin getirebilirsin öyle bence. olabilir benim Ama için. ben çok daha farklı bir gözle Tabii. bakıyorum ve ben şöyle diyorum. Nedense Türkiye'de bu böyle. Bir dizi tutmadığı zaman Ceyda'nın dizisi tutmadı Tabii. oluyor. Hani bunun yapımcısı var, senaristi Benim bir var, dönemim öyle geçti. yönetmeni var. Doğru mu? Tabii. Yaşadın sen bunları. Ben bir sürü dizide böyle Evet. başrol oynadığım dönemde Evet. oynuyorum. Reyting yüzünden Evet, tutmuyor. evet. Olmuyor. Ve Ceyda oynarsa tutmaz. Dendi bu bana uzun Anlatabiliyor süre. muyum? Şimdi Ceyda ile ne Ben de alakası var? başrol olamıyorum demek ki deyip vazgeçtim Yok hikayeden estağfurullah. zaten. Şöyle bir durum var. Ben her zaman her yerde bütün röportajlarımda da söyledim. Dünyada bir tane kral var. O da senaryodur. Bizim işte. İstediğiniz kadar iyi bir oyuncu olun. İstediğiniz kadar iyi bir reji yapın. Senaryo kötüyse iş yapamazsınız. Ama bunun başarısızlığını başrol oynayan insana hemen kitleniyor. Tüm dünyada da belki Öyle böyle ama, olabilir. evet. Bilmiyorum Bence dünyayı yurt ama dışında tahmin da ediyorum. öyle. Yani atıyorum Tom Cruise'un filmi gişe yapmadı. Ya olmuyor da öyle bir şey yani. Ama mesela hani böyle Oluyor aslında. böyle deniyor. Belki de erken çekiyorlar gişeden, bizim haberimiz bile olmuyor. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Evet. Adam parasını almış, çekmiş, gitmiş oluyor. Dolayısıyla ben 3 bölümde biten bir dizinin oyuncusu olmayı istemiyorum. Ayrıca benim bir ticari bir durumum da var. Bir sürü ticaret yaptım. İşte restoranım Evet, sen vardı. ticaret de Hı yapıyorsun. hı. Ondan sonra otomobil alım satım işi yaptık. Yani benim hep şöyle bir huyum vardır. Yakın arkadaşımsın, işi çok iyi biliyorsun. İşi çok iyi biliyorsan seninle işi bilen bir insanla ortaklık yaparım ben. Anladım. Yani böyle hayal peşinde koşan bir tip değilimdir ben. İşte benim param var, ben bu ticareti yapayım. Bilmiyorsan yapmayacaksın. İyi yapanla ortak yapacaksın. Benim hep düsturum odur. Ama bir de şunu anlıyorum ki ticaret de yaptığın için maddi olarak ihtiyacın da yok. Yani bu lükse sahipsin. Yani biraz öyle. Evet. Şimdi Biraz öyle. maddi gücü olmayan insanlar mecbur bu işi yapmaya devam ediyor. Tutar mı tutmaz mıya Bakmıyor bakmaksızın. ama baktığında da onlar yine eksiye düşüyor. Şöyle, şimdi o sezon tutmayacak bir dizide oynayıp 3 bölüm oynadıktan sonra bu sefer işleri de kaçırabiliyorlar. Tabii, Yine tabii. Eksiye düşmüş oluyorlar Tabii, matematik olarak. doğru. Ben gardımı erkenden almış oluyorum matematik olarak baktığımızda. Peki bu noktada oyuncu olmanın hakkını verdiğini düşünüyor musun? Çünkü birçok insan şunu diyebilir. Benim için de bunu söyleyen Herkes çok için oluyor. söyleyebilirim. Zaten sunuculuk yapıyorsun. Zaten bir atölyen var. İşte zaten çocuk kitapları yazıyorsun. Tabii ki durabilirsin gibi. Yani bunların da hepsi birer emek tabii. Bunu da Tabii, yok tabii. saymak istemem asla Hı hı. ama şimdi sen de sonuçta benim gibi alaylı bir oyuncusun. Evet. Ben hani sonra hasbelkader biraz eğitimlerimi tamamladım. Sen de bir şeyler yaptın diye düşünüyorum bu anlamda. Evet. Yaptın mı? Setlerde mi Şöyle, devam etti? yani ben tabiri caizse ünlü olduktan sonra ve bir sürü dizi çektikten sonra
Şeyde senesini hatırlayacağım şimdi. 2010'du galiba. 2010'da Hı hı. New York'ta ben bir dizi çektim. Hı hı. Sevgili Ebru Akel'le başrol Hı oynuyoruz. hı. Abdullah Oğuz yönetmeni ve yapımcısı. Bizim orada vakitlerimiz oluyordu. Daha farklı hani şeyi Türkiye'deki gibi bir harala gürelemiz olmadı açıkçası. Anladım. Biraz daha uzun vadede çalışıyorduk orada. Yaklaşık 6 ay falan New York'ta Hı kaldık hı. beraberce. Orada Ebru'nun sayesinde biz bu çok ünlü bir oyuncu koçu var. Eric Hı Morris. hı. Yani bilen bilir bunu Tabii bütün tabii. oyuncular. Onun böyle bir sağ kolu vardı Broadway'de. Hı hı. Anthony Bova Hı diye hı. bir adam. Biz ona özel bir sınıf açtırdık. İşte Ebru, ben, Şenay Gürler, bir iki arkadaş daha vardı. Ben hayatımda ilk defa eğitimi A! orada aldım. Nasıl geldi sana? Anthony'den. Çok iyi geldi. Şimdi şöyle, bence eğitim alan, her yerde eğitim alan arkadaşların nacizane sorunu şu. Eğitim aldıktan sonra eğitim gibi yapıyorlar. Kendilerine indirgeyip kendi gibi o eğitimi özümleyemedikleri için farklı bir şekilde oynamaya Hı başlıyorlar. hı. Ben kendime göre onu aldım. Kendim ne kadar yapabiliyorsam onu yaptım. Nacizane elimden geldiğince de iyi oynamaya çalıştım. Hı hı. Emeğimin karşılığını almaya çalışarak ve dolayısıyla bu şekilde bir eğitimim oldu. Ama genel olarak setlerde öğrendim. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Çok ederim. İyi ki keyifliydi. geldin. Gerçekten su gibi akıp geçti. Umarım Teşekkür ederim. izleyenler için de çok keyifli olmuştur. Umarım. Daha anlatacağımız çok şey vardı Evet. ama umarım Bu yeni projende. başka bir Bak şimdi güzel programda. bir senaryo geliyor. Sen onu kabul ediyorsun. Ondan Hı sonra hı. buraya geliyorsun. Kaldığımız yerden devam Evet. ediyoruz. Ceyda Düvenci'nin harika, güzel dileklerinle programı kapatıyoruz galiba. Sevgili Saruhan, samimi sohbetin için çok teşekkür ederim. Uzun yıllar çıkmadığın ekranlara konuk olarak beni tercih ettiği için ayrıca teşekkür ederim. Sevgili Saruhan sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Harika bir programda her şey için sonsuz teşekkür ederim.